Bu videoyu izlediğinize göre içinde bulunduğumuz evren her nasıl yapıyorsa akıllı yaşam formlarının oluşmasına izin veren bir yapıda. İlk andan itibaren her şey öyle hassas bir denge üzerine kurulu ki büyük patlamadan 10 üzeri eksi 36. saniye sonra güçlü kuvvet diğer 3 kuvvetten ayrılmamış olsa, evrenin sıcaklığı trilyonlarca dereceden 2700 derecelere düşmemiş ve ışık hiçbir zaman serbest bırakılmamış olsa, elektronlar hiçbir zaman atom çekirdekleri tarafından yakalanmamış ve diğer atom altı parçacıklar yoğunlaştırılmış Higgs alanı ile etkileşime girip kütle kazanmamış olsa, gaz ve toz bulutlarının meydana getirdiği kütle çekimi yetersiz kalsa ve yıldızlar oluşmasa, süpernovalarla ağır elementlerin oluşumu gerçekleşmese, Dünya yaşanabilir bölge olan Goldilocks'ta değil de Güneş'e biraz daha uzak veya biraz daha yakın olsa, Gaia hiçbir zaman Dünya'ya çarpmamış ve uydumuz Ay oluşmamış, eksen eğikliğimiz hiç gerçekleşmemiş olsa ve bütün bunlara yüzlerce faktör daha eklense ve sadece bir tanesi gerçekleşmese ya da farklı rakamlarla oluşmuş olsa, biz, insanoğlu, mavi gezegenimizde olmazdık. Peki, bizim geçirdiğimiz bu inanılmaz sürecin benzerini yaşayan ve sonunda kendi gezegeninde ortaya çıkan akıllı yaşamlar var mı? Evren, hayallerimizin dahi çok ötesinde büyüklüğe sahip ve kötü haberler ardı ardına sıralanıyor. Gözlemlenebilir evren şu anda 92 milyar ışık yılı çapında, fakat bu görebildiğimiz bölümü. Büyük patlama gerçekleştikten 380 bin yıl sonra serbest kalan ışıktan, yani kozmik mikrodalga arka plan ışımasından aldığımız verilerle yapılan ölçümler, tüm evrenin bundan 500 kat daha büyük, yani 46 trilyon ışık yılı büyüklüğünde olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu büyüklükteki evren hiç de hoşumuza gitmeyen bir madde dağılımına sahip. Evrenin %68'ini karanlık enerji ve %27'sini karanlık madde oluşturuyor. Yani gökyüzüne baktığımızda %95'inin ne olduğunu bilmediğimiz, hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı ve varlığını dahi tespit edemediğimiz karanlık bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca karanlık enerji son 5 milyar yıldır artan bir hızla evreni genişletiyor ve bu da demek oluyor ki Samanyolu'na kütle çekimiyle bağlı yaklaşık 50 yerel galaksi dışındaki galaksilerin pek çoğu bizden uzaklaşmakta. Üstelik bazı galaksilerin uzaklaşma hızı ışık hızının birkaç katı seviyesinde. Evrende öyle uzak alanlar var ki o bölgelerde yer alan galaksilerin ışıkları hiçbir zaman bize ulaşmadı ve ulaşamayacak. Bunların sayıları trilyonları dahi bulabilir, varlıklarından haberdar bile değiliz. Evrenin genişlemesi arttıkça her saniye ortalama 2000 yıldız görüş alanımızdan sonsuza dek çıkıyor. Benzer şekilde şu anda görebildiğimiz uzak galaksiler de bu genişleme yüzünden ortalıktan kayboluyor. Yani şansımız her saniye daha da erimekte. Belki milyarlarca yaşam barındıran gezegenler, işte o hiçbir zaman ufkumuza girmeyen ve yitip giden galaksilerin içinde sonsuza dek uzaklaşıyor. Ve evrendeki nihai hız. Evrende seyahat etmek istediğinizde bu en fazla ışığın hızında, yani saniyede 299.792 kilometre hızda olabilir. Daha doğrusu ışığa dönüşmek istemezseniz biraz hızınızı kesmeniz gerekiyor. Dünyanın etrafını saniyede 7,5 kere dolaşabilen ışık, bizim zaman ölçeğimize göre hızlı görünse de söz konusu olan evrenin kendisi olduğunda komik denilebilecek kadar yavaş kalıyor. Çünkü aynı ışık, galaksimiz içindeki büyük köpek takım yıldızında bulunan ve gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'a gitmek istese 8,6 yıl, kutup yıldızımız Polaris A'ya gitmek istese 432 yıl, Samanyolumuzun merkezine gitmek istese ise 26 bin yıl boyunca seyahat etmek zorunda. Tabii bu yolculuk süreleri biz insanların rakamları, ışığın değil. Işık hızında ilerlediği için zamanı hiçbir şekilde deneyimlemiyor. Fotonlar için zaman durmuş durumda. Bir foton, dünyadan Samanyolu'nun merkezine doğru yola çıktığında, fotonun bakış açısına göre bir saniye dahi geçmeden kendisini orada buluyor. Bize 26 bin yıl gelen süre, ışık için sadece bir andır. Fakat
Bizim teknolojimiz şu anda ışık hızına yaklaşmaktan çok uzak. 1977 yılından beri uzayda yol alan Voyager 1, şu anda ışık hızının sadece 0,00056'sı ile yol almakta. Uzay sondalarımızın en hızlısı Parker Güneş sondasının ulaştığı en yüksek hız saniyede 163 kilometre ve ışık hızının %0,00054'üne denk geliyor. Voyager 1'i atlayıp Güneş'ten sonraki en yakın yıldıza gitmek istesek 76.000 yıl, Parker Güneş sondası gibi VIP bir aracı kullanmak istesek 7900 yılımızı alıyor. Yani Güneş'imize en yakın yıldızın gezegeninde yaşayan uzaylılar bizi bir şekilde ziyaret etse ve adamlar bize de bekleriz dese rezillik. Evrenin sadece %5'i galaksiler arasındaki gaz ve toz bulutları, bildiğimiz anlamdaki normal maddeye ait atomların oluşturduğu yıldızlar ve gezegenlerden meydana gelmekte. Ne ilginçtir ki %5'lik bu maddenin neredeyse tamamı galaksiler arasındaki gaz ve toz bulutlarıdır. Geriye kalan %0,4'lük bir oran evrendeki yıldızları temsil eder. Yani uzaylı arayışımızı işte bu %0,4'lük alanda yapmaya çalışıyoruz. Bu oran görünürde çok küçük olmasına rağmen aslında katrilyonlarca yıldız demek. Sadece kendi galaksimizde 400 milyar civarında yıldız olduğu tahmin ediliyor. En yakın galaktik komşumuz Andromeda ise 2 trilyondan fazla yıldıza ev sahipliği yapıyor. Evrenin neredeyse yok denecek kadar az bir bölümünü temsil eden yıldızların sayısı neden bu kadar önemli? Çünkü akıllı yaşamlar ancak gezegenlerde ve onların uydularında ortaya çıkabilir. Gezegenlerin yaşanabilir olması ise ancak yıldızların varlığıyla mümkündür. Herhangi bir yıldızın yörüngesinde olmayan, galaksi içindeki veya galaksiler arası ortamdaki başıboş gezegenler yaşam barındıramayacak ölü gezegenlerdir. Galaksimizde gezegen bulmak için yıldızları incelemek zorundayız. Çünkü gezegenler bildiğiniz üzere kendiliğinden ışık yayan gök cisimleri değiller. Bu sebeple onları tespit etmek çok zor. Yörüngesinde olduğu yıldızın parlaklık değişimine bakarak gezegenlerin varlığı belirlenebiliyor. Güneş sistemimiz dışındaki bir gezegenin ışığa dayalı doğrudan fotoğrafını çekmek isterseniz, elde edeceğiniz şey bir piksele sıkıştırılmış belli belirsiz bir ışıktan başka bir şey değil. Şunu hayal edin, öyle bir teknolojik seviyeye ulaşmışız ki her bir saniyede galaksimizdeki bir tane yıldızı inceleyebiliyor ve etrafında gezegen olup olmadığını hemen tespit edebiliyoruz. Bunu yaptığımızda bile galaksimizdeki 400 milyar yıldızın tamamını gezegen varlığı açısından kontrol etmek 12.684 yılımızı alıyor. Ve bunun akıllı yaşam değil, gezegen var mı yok mu kontrolü olduğunu unutmayın. Bu kontrolü yaparken elbette kırmızı deve dönüşmüş, süpernova olarak patlamaya hazır, beyaz cüce ya da nötron yıldızı gibi aslında etrafında gezegen varlığına çok da imkan tanımayan yıldızları kontrol etmeye gerek yok. Fakat milyarlı ifadelerin ne olduğuna dair iyi bir fikir veriyor ve aşağı yukarı bu kadar uzun yıllar ortaya çıkıyor. Ve evren daha sayılamayacak nice zorluklar çıkarıyor ve çıkarmaya devam edecek. Sadece biz değil, eğer varsa uzaylı komşularımız da benzer dertlerden muzdarip. Çünkü evrenin işleyişi ve sabitleri belli, aynı geminin içindeyiz. Bu video dünya dışı akıllı yaşam formlarıyla ilgili konuya giriş niteliğindeydi. Dünyanın dışında uzaylıları, daha doğrusu akıllı yaşam formlarını ararken ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz? Kısaca size bundan bahsetmeye çalıştım. Uzaylılar konusu, akıllı yaşam formları konusu benim için muazzam heyecan verici. Umarım sizin için de öyledir. Fakat her zaman belirttiğim gibi gerçeklikten ve bilimden ayrılmadan bu konuyu işleyelim isterim. Bundan sonraki videolarda da akıllı yaşam formlarıyla ilgili, dünya dışı akıllı yaşam formlarıyla ilgili seri devam ediyor olacak. Eğer sizin de eklemek istedikleriniz, yorumlarınız olursa videonun altında yer alan yorumlar bölümüne lütfen bunları belirtin. Her birini tek tek okuyorum ve cevaplıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.